Selam. Logitüb'a hoş geldin. Eğer bu bölümü YouTube'dan izliyorsan, başlamadan önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Lojistik dünyasının derinliklerine birlikte dalıyoruz yine. Bugün seninle bir yolculuğa çıkalım istiyorum. Şöyle bir düşün, İzmir'de harika bir atölye var. Hmm, El emeği, göz nuru, inanılmaz şık deri ceketler üretiyorlar. Ve bu ceketler için diyelim ki Milano'daki lüks bir butikten çok büyük bir sipariş aldılar. harika bir senaryo. Kamyon yükleniyor, her şey hazır, yola çıkacak ama o kamyonun tekeri dönmeden önce tüm bu milyonluk operasyonun kaderi tek bir A4 kağıdına bağlı. Yani ticari faturaya. Aynen öyle, ticari faturaya. O kağıt, o ceketlerin adeta pasaportu olacak. Pasaport benzetmesi o kadar doğru ki çünkü o pasaportta yapılacak en ufak bir vize hatası Evet. o ceketlerin Milano'daki o şık vitrin yerine aylarca bir gümrük deposunda tozlanmasına neden olabilir. İşte bugün o pasaportun ne olduğunu, her bir satırının neden bu kadar hayati olduğunu, Kesinlikle. üzerindeki tek bir kelimenin yanlış yazılmasının nasıl bir finansal kabusa dönüşebileceğini ve sıkça duyduğun diğer fatura türlerinden ne farkı olduğunu o ceketleri İzmir'den Milano'ya götürürken adım adım inceleyeceğiz. O zaman yola çıkalım. Ceketler hazır, kamyon bekliyor. İlk işimiz ne? Pekala, ilk işimiz bu pasaportu doldurmak. Nedir bu ticari fatura? Benim marketten aldığım fişten ya da ne bileyim herhangi bir hizmet için aldığım faturadan ne farkı var? Neden bu kadar özel? Ticari fatura, uluslararası ticaretin resmi dilidir. Yani bir sözleşme gibi düşün. Sözleşme mi? Evet, yasal bir metin. Satıcı ile alıcı arasındaki bütün anlaşmayı belgeler. Yani bizim İzmir'deki atölyenin Milano'daki butiğe, bak ben sana şu özelliklerde, şu kadar ceketi bu fiyattan, bu teslimat koşullarıyla sattım deme şeklidir. Yani o malın bir nevi kimlik kartı gibi bir şey mi? Kimlik kartı, doğum belgesi, pasaportu hepsi bir arada. Dur bir dakika, şimdi aklıma bir şey takıldı. Yani İtalya'daki gümrük memuru o koskoca kamyonun içine açıp evet ya bunlar gerçekten deri ceketmiş diye bakmıyor mu? Bakmıyor. Her şeyin tek bir kağıda dayalı olduğunu inanmak biraz güç geliyor. Ya o kağıtta yazanlar doğru değilse bu inanılmaz bir risk değil mi? İşte kilit nokta tam olarak bu. Gümrük memurunun binlerce konteyneri, yüzlerce kamyonu tek tek açıp kontrol etme imkanı yok. Mantıklı. Onun için gerçeklik, o faturada ne yazıyorsa odur. Ve evet, bu tamamen güvene dayalı bir sistem gibi görünüyor ama Ama aslında arkasında çok ciddi kontrol mekanizmaları var. Faturadaki beyan, devlete karşı verilmiş yasal bir yemindir ve o yemini bozmanın bedeli çok ağır olur. peki bu bedel ne kadar ağır olabilir? Yani bir yazım hatası yaptık diyelim. Ne olabilir ki en fazla? Birkaç gün gecikme mi olur? Keşke o kadar basit olsa. Bak sana yaşanmış bir olay anlatayım. Birkaç yıl önce İspanya'dan Türkiye'ye çok değerli taze orkinos balıkları ithal eden bir firma vardı. Evet. Balıklar uçakla geliyor, yani saatlerle yarışıyorlar. Faturayı hazırlayan kişi ürün tanımına sadece taze balık yazmış. Doğru değil mi? Balık sonuçta. İşte gümrük için değil. Gümrük için o balıkın Tunus tünnüs mu yoksa Ziphis gladius mu olduğu önemli. Ciddi misin? Latince ismi ne kadar mı? Tabii ki. Çünkü her birinin vergi oranı, yani GTİP kodu farklı. Bu belirsiz tanım yüzünden sevkiyat gümrükte durduruldu. Eyvah! Firma doğru evrakları hazırlayıp gümrüğe sunana kadar tam 48 saat geçti. O sürede ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Yüz binlerce euro değerindeki o taptaze orkinoslar çöp oldu. İnanamıyorum. Tek bir kelime yüzünden mi? Tek bir kelimenin bedeli koca bir servetti. Bu domino etkisi değil, bu resmen bir patlama. İnanılmaz. Yani o ceketlerin faturasına sadece ceket yazarsak başımız büyük dertte. Hem de nasıl? Peki bu pasaportu yani faturayı doldururken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bizi bu tür felaketlerden koruyacak bir kontrol listesi olmalı. Kesinlikle var. Gel o listeyi adım adım oluşturalım seninle. İlk ve en temel kural, taraflar kim? Gönderici ve alıcı yani. Aynen. Bizim İzmir'deki atölyenin ve Milano'daki butiğin tam yasal ünvanları, adresleri, vergi numaraları, iletişim bilgileri. Bunlarda en ufak bir harf hatası bile olamaz. Neden bu kadar hassas? Çünkü bu fatura sadece gümrük için değil, aynı zamanda bankalar için de resmi bir belge. Ödeme bu faturaya göre yapılıyor. İsim yanlışsa para transferi bile kilitlenebilir. Tamam,
İsimleri doğru yazdık. Sonraki adım ne? Sonra her belgenin olmazsa olmazı. Tarih ve benzersiz bir fatura numarası. Bu sevkiyatı takip etmek için hayati. Ama şimdi en kritik bölüme geliyoruz. Malın tanımı. Aynen öyle. Hani o taze balık faciasına yol açan kısım. Deri ceketlerimiz için faturaya 100 adet deri ceket yazıp geçemeyiz. Neden? Bundan daha net ne olabilir ki? Çünkü deri ceket çok genel bir ifade. Gümrük memuru sorar, bu kuzu derisi mi, dana derisi mi? Anladım. Erkek ceketi mi, kadın ceketi mi? Astarlı mı, astarsız mı? Her bir detayın vergisel bir karşılığı var çünkü. O zaman nasıl yazmalıyız? Kadın, kuzu derisi, astarlı, siyah renk, model X, deri ceket. Gümrük memurunun kutuyu açmadan zihninde o ceketi canlandırabilmesi lazım. Detay, detay, detay. Anladım. Sonra fiyat ve miktar geliyor sanırım. Orada ne gibi tuzaklar var peki? Oradaki en büyük tuzak, değeri düşük gösterme çabasıdır. Vergiden kaçmak için. Evet, 1000 euroluk ceketi faturada 100 euro göstermek gibi. Bu, gümrüğün en hassas olduğu konudur ve tespit edildiğinde Ne olur? sadece malına el konulmakla kalmaz, aynı zamanda kaçakçılık suçlamasıyla karşı karşıya kalırsın. O kadar ciddi yani. Tabii. Bir de para birimini yani USD mi, UR mu net olarak belirtmek şart. Ve en önemlisi bir malın değeri asla sıfır olamaz. Numune ya da hediye bile olsa gümrük için bir emsal bedeli olmak zorunda. Sürekli bu GTP kodu ya da HS kod diye bir şey duyuyorum. Sanki bu işin en gizemli, en bürokratik kısmı gibi geliyor bana. Nedir bu kod ve neden bu kadar önemli? Bürokratik göründüğü doğru ama aslında ticareti basitleştiren dahiyane bir sistem. Nasıl yani? Dünyada binlerce dil konuşuluyor, değil mi? Ama matematiğin dili her yerde aynı. İşte HS kodu da ürünlerin evrensel matematik dilidir. İlginç bir benzetme. Neredeyse dünyadaki her ticari ürünün 10-12 haneli bir kimlik numarası vardır. O numarayı sisteme girdiğinde dünyanın her yerindeki gümrük memuru o ürünün ne olduğunu, hangi kategoride olduğunu ve ne kadar vergiye tabi olduğunu anında anlar. Yani kadın, kuzu derisi, astarlı siyah renk, model X, deri ceket cümlesinin sayısal karşılığı gibi bir şey mi bu? Tam olarak bu. Ve o koddaki tek bir rakamın yanlış olması, hani bir keresinde büyük bir elektronik firması bir felaket yaşamıştı. Anlat, merak ettim. Yeni bir oyun konsolu lansmanı için binlerce ürünü Avrupa'ya gönderiyorlardı. Faturadaki HS kodunda tek bir rakam hatalıydı. Ürün, oyun konsolu yerine genel bilgisayar parçası olarak kodlanmış. Ne olmuş ki? Gümrük bunu kasıtlı bir yanlış beyan, yani vergi kaçırma girişimi olarak algıladı. Sevkiyat 3 hafta boyunca soruşturma için alıkonuldu. 3 hafta mı? Evet, firma lansman tarihini tamamen kaçırdı. Milyonlarca dolarlık ceza, pazarlama masrafı, satış kaybı, hepsi o tek bir hatalı rakam yüzünden. Bu gerçekten korkutucu. Kontrol listemizde başka neler var? Ceketlerimizin pasaportunda başka hangi bilgiler olmalı? Çok kritik 2 bilgi daha var. Birincisi, menşe ülke, yani Made in Turkey. Bu, gümrük vergilerini ve ticaret anlaşmalarını doğrudan etkiliyor. Tamam. İkincisi? İkincisi ise Incoterms, yani teslim şekli. Bu EXW, FOB, CIF gibi kısaltmalar var ya, Evet, görüyorum sürekli. Onlar aslında şu sorunun cevabıdır. İzmir'den çıkan kamyon yolda kaza yaparsa o ceketlerin parasını kim kaybedecek? Nakliye sigortasını kim yapacak? İtalya'daki liman masraflarını kim ödeyecek? anladım, bütün sorumluluk paylaşımını belirliyor. Aynen öyle. Taraflar arasındaki tüm bu finansal sorumlulukları belirleyen uluslararası kurallar. Ve son olarak toplam ağırlık, paket sayısı ve faturayı hazırlayan yetkilinin ıslak imzasıyla pasaportumuz tamamlanmış oluyor. Bir de dil konusu var sanırım. Kesinlikle. Unutmayalım, bu pasaportun dili neredeyse her zaman İngilizce olmalıdır. Tamam, ceketlerimizin uluslararası pasaportu artık hazır. Her detayıyla kusursuz. Ama ben lojistik dünyasında başka terimler de duyuyorum. Mesela proforma fatura ya da paketleme listesi. Bunlar aynı ailenin farklı üyeleri mi? Aynen öyle. Aile üyeleri ama görevleri farklı.
Proforma fatura ailenin nişanlısı gibidir. Nişanlısı mı? Evet, resmi bir evlilik yani satış gerçekleşmeden önceki tekliftir. Satıcı alıcıya der ki, eğer bu şartlarda anlaşırsak sana göndereceğim resmi fatura buna benzeyecek. Yasal bir bağlayıcılığı yoktur, bir ön bilgilendirmedir sadece. Peki, paketleme listesi, o da çeyiz listesi gibi bir şey mi o zaman? Harika benzetme. Tam olarak o. Paketleme listesi yani packing list parayla, fiyatla hiç ilgilenmez. Sadece içinde ne var onu mu söylüyor? Aynen. 1 numaralı kolide 10 adet small beden ceket, 2 numaralı kolide 15 adet medium beden ceket var, toplam ağırlık şu kadar, hacim bu kadar der. Bu belge depocunun ve lojistikçinin işini kolaylaştırır. Ticari faturada nikah cüzdanı o zaman. İşte bu. Ticari fatura, tüm bunları birleştiren, hem malın ne olduğunu söyleyen hem de yasal ve finansal değeri olan nikah cüzdanıdır. Bu benzetmelerle konu çok netleşti. Ama şimdi tam kafamın karıştığı yere geliyoruz. Bizim Türkiye'deki e-fatura sisteminde de ticari fatura diye bir seçenek var. Bir de temel fatura var. Evet. Şimdi bizim İtalya'ya gönderdiğimiz bu belgeyle Türkiye içinde bir firmaya kestiğimiz ticari fatura aynı şey mi? Bu o kadar önemli bir soru ki, çünkü isim benzerliği çok kafa karıştırıyor. Cevap net. İkisi tamamen farklı şeyler. Nasıl yani? Bağlamları ve amaçları apayrı. Uluslararası ticari fatura, bir malın sınırı geçmesi için var. Türkiye'deki e-fatura sistemindeki ticari fatura ise, iki Türk firması arasında dijital bir mutabakat sağlamak için var. Mutabakat sağlamak derken neyi kastediyorsun? Aralarındaki fark ne tam olarak? Türkiye'deki e-fatura sisteminde durumu şöyle düşünelim. İki tür mesajlaşma var. Temel fatura, tek yönlü bir bildirim gibidir. Nasıl yani? Tek yönlü. WhatsApp'ta okundu bilgisi kapalıyken mesaj göndermek gibi. Faturayı gönderirsin ve sistem karşı tarafın kabul ettiğini varsayar. Alıcının sistem üzerinden "hayır ben bu faturayı reddediyorum" diyeceği bir buton yoktur. O zaman ne için kullanılıyor bu? Genellikle aralarında tam bir güven olan, sürekli iş yapan firmalar arasındaki rutin işlerde kullanılır. Hızlı ve pratiktir. Anladım. Gönder ve unut sistemi gibi bir şey. Peki ya diğer ticari fatura? O nasıl çalışıyor? İşte e-fatura sistemindeki ticari fatura iki yönlü bir diyalogtur. Bu sefer okundu bilgisi açık ve cevap verme zorunluluğun var. Yani karşı tarafın bir şey yapması gerekiyor. Kesinlikle. Faturayı gönderdiğinde alıcının 8 gün içinde o faturayı sistem üzerinden kabul ediyorum, reddediyorum veya iade ediyorum diye yanıtlaması gerekir. Bir nevi dijital bir onay mekanizmasıdır. Hangi durumlarda bu tercih ediliyor? Büyük projelerde, ilk kez çalışılan firmalarda veya mal teslim alındıktan sonra kontrol edilip fatura onayı verilmesi gereken durumlarda, taraflar arasında bir anlaşma, bir el sıkışma gerektirir. Özetle ticari fatura kelimesinin iki farklı kimliği var. Biri uluslararası arenada ürünümüzün pasaportu, Evet. diğeri ise Türkiye içinde firmalar arası dijital bir sözleşme onayı. Mükemmel özet, ortak noktaları her ikisinin de basit bir alışverişten daha karmaşık, üzerinde anlaşma gerektiren ticari ilişkilerde kullanılması. Ama amaçlar farklı. Tamamen. Birinin derdi malı gümrükten geçirmek, diğerinin derdi ise iki firma arasında finansal olarak el sıkışmak. Biri sınır kapısını açan anahtar, diğeri dijital bir kasanın şifresi gibi. Bu yolculuğun sonunda anlıyorum ki o basit görünen A4 kağıdı aslında uluslararası ticaretin görünmez ama en güçlü kahramanı. Kesinlikle öyle. Ürünlerin pasaportu ve bu pasaporttaki en küçük bir bilginin bile doğru olması bir seçenek değil, bir zorunluluk. Küçücük bir satır, Milano'daki o vitrinde parlayacak bir ceketle gümrük deposunda çürüyecek bir servet arasındaki farkı yaratabilir. Sayesinde bu faturaları hazırlamak çok daha kolay ve hata riski daha az. Doğru. Ama bir şeyi asla unutmamak lazım. Teknolojiyi ne kadar kullanırsak kullanalım, o kutucuklara doğru bilgiyi girme sorumluluğu her zaman insana aittir. Sistemler araçtır ama zeka ve dikkat hala bizde olmalı. Araçlar değişiyor ama doğruluk prensibi asla. Bu da insanı ister istemez geleceği düşünmeye itiyor. Bir dahaki sefere yurt dışından bir şey sipariş ettiğinde o küçük kağıt parçasının ya da dijital verinin ne kadar karmaşık bir yolculuğa çıktığını bir düşün.
Gümrük memurlarıyla, bankalarla, nakliye şirketleriyle evrensel bir dilde konuşması gerekiyor. Bu da akla şu soruyu getiriyor. Ticaret bu kadar hızlanırken ve yapay zeka hayatımıza girerken, acaba gelecekte kendi hatalarını daha yola çıkmadan fark edip, yani kendi kendini kontrol eden faturalar mı? Aynen. Dur haşeçpırdu bu ürün tanımıyla eşleşmiyor diye bizi uyarabilen akıllı faturalar görebilir miyiz? Üzerinde düşünmeye değer bir soru. Belki de blok zincir teknolojisiyle entegre olmuş, değiştirilemez ve kendi kendini doğrulayan faturalar o kadar da uzakta değildir. O zaman belki de o orkinoslar hiç çöp olmazdı. Evrakların, zincirlerin ve ticaretin dünyasında kaybolmamanız için biz buradayız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.